diyorum çok tanıdık geliyor, çok tanıdık Atını şuraya fark etti arkadaşlar. Cezası 160 Euro'dan 400 Euro'ya kadar buluyormuş. Bileklik falan takmaya çalışıyorlar. Madam. I'm sorry. Şöyle ucundan göstereyim. Tuttuğunuz zaman Ya yardım aşağıki ediyor. merdivencilerde ya yukarıki merdivencilerde. Ama da asla yapmamanız gerekenlerden. Herkese merhaba. İtalya'dan sevgiler, saygılar. İtalya'nın en büyük kenti, en güzel şehirlerinden Roma'dayız. Avrupa'ya hızlı bir giriş yaptım. Vallahi çok heyecanlıyım. Burası inanılmaz turist kaynıyor şu anda. Dünyada en çok turist ağırlayan şehirlerden bir tanesi Roma. Yılda 10 milyondan fazla turist burayı ziyaret ediyormuş. Hemen arkamda bulunan yerde İspanyol merdivenleri. Umarım yanlış telaffuz etmem. İspanyol merdivenleri ismini şu ileride gördüğünüz Trinity dei Monti Kilisesi'nden alıyor ama yaygın ismiyle İspanyol merdivenleri. Burada İspanya konsolosluğu bulunuyormuş, o yüzden de İspanyol merdivenleri olarak biliniyor. Avrupa seyahatimize, İtalya seyahatimizde Berko var. Hoş geldin Berko. Hoş bulduk. Avrupa'ya ilk defa ben geliyorum biliyorsun. O yüzden her yere böyle bakıyor. Sanat, kültür, kimse gelip bunu alıyor. Nasıl? Acayip değişik İlk izlenimin? Çok değişik bir ortam. Hani Asya'dan sonra, Orta Doğu'dan sonra ne bileyim o işte silahlardan sonra, her şeyi al diyenlerden sonra, tutukçulardan sonra burası inanılmaz değişik geldi. Tatlı şu anlık. Ama tek aynı şey var biliyor musun? Her turistin fotoğraf çekinmesi. Herkes bir yerde bir fotoğraf çekiniyor. Bu bulunduğumuz İspanyol merdivenlerinde de 2019 yılında oturmak yasaklandı. Daha temin etti. Hatta bakın polisler şurada nöbette bekliyorlar. Eğer oturan biri olursa hemen düdükle uyarıyorlar, kaldırıyorlar. Zaten eğer kalkmazsanız da cezası 160 Euro'dan 400 Euro'ya kadar buluyormuş. Son güncel rakamları bilmiyorum. Bu haber ilk çıktığı zamanlarda olan cezalar. Ama ortamı da görüyorsunuz. Ben Bayağı... sokakta o videolarınızı izledim. Aa, Kazakistan'a, Türkmenistan'a. Kırgızistan. Kırgızistan evet, ya diyorum çok tanıdık geliyor, çok tanıdık Atını geliyor. şuraya fark etti arkadaşlar. Moğolistan falan. Ben Orta Asya'yı çok geziyorum. İyi eğlenceler. Teşekkürler size de. Harbiden de at varmış ya orada. Aynen. Atımla geldim zaten buraya. Benim o videolar arasında favorim atın seni kaçırdığı video. Ha evet, onu tam çekemedim ama keşke çekseydim. Tam bir Türk filmiydi yani. Son zamanlarda gezdiğim kültürlerden daha farklı bir kültür ortamına geldiğim için heyecanlandım. Aslında bu benim İtalya'ya ilk gelişim değil ama Roma'ya ilk gelişim. O yüzden yine de aşırı heyecanlıyım. Roma'ya gelmeden önce de 500 tane video izledim galiba böyle genel kültürüm artsın diye. Onlardan bir tanesinde de şu aşağıda gördüğünüz balıkları yapan abinin belgeseliydi. Galiba dünyadaki balıkların yok olmasıyla alakalı, canlıların yok olmasıyla alakalı bir sosyal mesaj vardı. 5 tane falan olması lazım bu balıktan, çizimden. Hello. Sabah erken saatlerinde uçağa bindik. 9:15 uçağıyla. Burada da 10:50 gibi indi galiba. Türkiye ile İtalya arasında 1 saat zaman farkı var. İtalya Türkiye'ye göre 1 saat geride. Yolculuğumuz da 2 saat sürdü ama indikten sonra ne kadar şehre kolay gelirsek gelelim. Sabah uçuşu olduğu için biraz sersemdik. O yüzden bu videoya akşam başlamak zorunda kaldım. Artık idare edeceğiz. O zaman yeni bölüm hızlıca başlasın. Bir karnımızı doyuralım. Sabah ufaktan böyle bir pizza yedik ama şimdi burada meşhur bir makarnacı varmış. Sen biliyordun. Fakat adres dükkanın ismi var, adresi yok. Burada bir Ya yerde aşağıki merdivencilerde ya yukarıki merdivencilerde. Pacificcio'muş ismi. İşte günde sadece 2 tür makarna çıkıyormuş. Akşam 9'da bitiyor ama saatimiz 20:39. Hayır, 19:39. Sen hala Türkiye saatiylesin. Hadi kulaklıkla gömelim. Aynen. Bu videoda biraz böyle Roma rehberi gibi olacak. Gelmek isteyenler için de ufak tefek tüyolar vereceğim. Birincisi, havalimanından şehir merkezine nasıl ulaşabilirsiniz? Normalde göstermek istiyordum ama en azından anlatmış bulunayım. 3 şekilde şehir merkezine gelebiliyorsunuz. En merkezi yer Roma Termini diye geçiyor. Zaten her yerde de Termini yazısını göreceksiniz. Bizim konakladığımız otel de Termini'ye yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesinde. Çoğu turistik noktada Termini'ye çok yakın bir bölge. Bir yandan gezerken bir yandan da anlatmış olayım.
Hem ortamı da siz de benimle beraber keşfetmiş olursunuz. Ben de yeni görüyorum. Vallahi buradan ilk defa geçeceğim şimdi. Dediğim gibi şehir merkezine taksiyle, trenle ve otobüsle ulaşabiliyorsunuz. Taksiyle şehir merkezine ulaşım ortalama 50 euro. Eğer tren tercih ederseniz kişi başı 14 euro. Aktarmalı tren 8 euro. Otobüsle tek yön 5,90 euro iken dönüş biletiyle alırsanız 9,90 euro. İzlediğim vloglarda bir de şundan bahsediyorlardı. Böyle gelip bileklik falan takmaya çalışıyorlarmış. Bak şu an yapmaya çalıştığı gibi. Bilekliği takıyorlarmış. Sonra diyorlarmış ki bu ücretsiz, işte sana çok yakıştı vesaire falan filan. Tabii ki turist oyunu bunlar. Sonra hemen tabii ki para istiyorlar. O yüzden bunlara karşı da dikkatli olun diye uyarmışlar. Yanlış sokağa doğru gidiyormuşuz. İnternette almadık bu sefer. O yüzden bulduk, şurası. Değil mi? Bak karşısında. Hemen karşısında da meşhur tiramisu mu denir ya? Ne deniyor? Meşhur tatlıcı. Hemen şuradan makarnalarımızı alalım. Buonasera. Is there any meat with it? No, this one without meat. Just sauce. Vegetarian. Vegetarian. Okay. Bu vejetaryen olanmış. Bundan bir tane alıp deneyelim. 4,5 euro. Euro. Gitti eurolar. Nerede Aslında çok gidiyor? fazla bozumuz var da bunları bir şey yapmamız Yarın. lazım. Evet. Hesaplayamıyorum çünkü çıkardığımdan. Thank you, grazie. Makarnanızı burada da yiyebilirsiniz. İçeride müzik çalıyordu. Telife girmemek için biz dışarıda deniyoruz makarnayı. Nasıl makarna? Anlatamam. Bak O kadar mı beğendin? biz makarnayı çok pişiriyormuşuz. Diri biraz. Sos harika. 2 çeşit yapıyorlar içeride. İşte şeyle ne onun adı, kurutulmuş et, domuz eti, kurutulmuş eti kullanıyorlar. İşte Bu peynir sebzeli falan olan. filan var. Bu sebzeli olan, bu sade. Bunda et vesaire yok. Mekanın ismi Pastificio diye bir yer. Hemen şuradaki İspanyol merdivenlerinden sonra çıkıp sola girip gelince burada. Sen ne diyorsun? Bir tık tuzlu geldi bana. Bu arada Roma'ya geldiğinizde yiyebilecek restoran sayısı o kadar fazla ki. Yani o kadar fazla ki kafanız gerçekten çok karışıyor. Her Ve hepsi öğünde farklı değiştirilebilir. hem öyle hem de şey kısmı var. Fazla parasını ödediğiniz ve gerçek İtalyan lezzetini tadamadığınız yerlere de denk gelebilirsiniz. O yüzden ben bayağı bir çalıştım dersimin üzerine. Nerede ne yesek, işte hangisi daha iyi, hangisinin yorumları daha iyi. Hepsinin tek tek yorumlarına baktım. Burayı ben de görmüştüm. Normalde bu akşam başka bir yerde yeriz diyorduk ama valla aperatif çok güzel oldu burada. Roma'da en meşhur yerlerden bir tanesi de burası. İyi bir tiramisu yemek istiyorsanız 2 tane tercih var. Bir bu Pompi meşhur, bir de Two Size var mesela. Ben sosyal medyada başka bir tane daha böyle bir mekan gördüm. Hatta Ferzan Özpetek falan önermiş galiba orayı da. O yüzden daha dondurma falan yiyeceğiz. Ben o yüzden böyle az yemeği tercih ediyorum. Hello, buonasera. Bence klasik o ya. Şunların güzelliğine bak ya. Tiramisu'lar o tarafta. Burada da tehlike. Videolarda Sen bu konuş, çok ben yedim. Videolar bu normalde çok büyük gözüküyordu. Küçücükmüş yani. Şu an bir tane daha alsam birlikte emin olamadım. Kreması falan da bayağı iyi. Ama merak ettim, bu Two Size'la diğer olanı da denemek istiyorum. O zaman diyeceğim ki en iyisi şu. Ama genellikle insanlar ya Pompi'ci ya Pompi'yi destekliyorlar ya Two Size'ı destekliyorlar. Göreceğiz. Ama bu benden geçer not aldı. Şimdi biz dönüş rotamıza geçtik de bakın her yerde şu küçük arabalardan var. Acayip kullanışlıya benziyor. Çok da tatlılar. Fiat 500'ler meşhur zaten. Bayılıyorum onların kırmızılarına, sarılarına. Bu ağaçlara ne ağacı diyorlar acaba ya? Çok güzel gözükmüyor mu? Roma'nın en güzel yanlarından bir tanesi, yine benim en sevdiğim, yürüyerek şehri keşfedebiliyorsunuz. Tabii ki uzak noktaları da var. Yine otobüs, metro şansınız var. Bizim günümüz az olduğu için merkez bir yerde kalalım. Her yeri yürüyerek gezelim istedik. Bugün erken kapatacağız muhtemelen. Yarın görüşürüz.
Günaydın herkese. Evet, bu Roma'daki ikinci günümüze başlangıç. Aslında bu ilk günden sayılabilir çünkü dün pek aktif değildik. Böyle sokaklarda dolaştık, yürüdük, kendimizi biraz keşfettik. Şimdi Kolezyum'a gideceğiz. Normalde yürüyerek de gidebilirdik ama şurada şu sokağın başında böyle kiosk mu denir? Yani küçük böyle büfelerden var. Oradan otobüs biletinizi alabiliyorsunuz. Biletmatikler varmış. Oralardan da alabiliyor musunuz? Buongiorno madam. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bu İspanyolca Biraz da karşılığı oldu. İngilizce konuşmak yerine burada biraz da olsa İtalyanca konuşmak gerekiyor. İnsanlar aslında İngilizce biliyor olabilirler ama konuşmayı tercih etmedikleri kesin. Ama ben İspanyolcadan taşıyorum. Roma'da yapılmaması gerekenler bir. Eğer otobüsü bekliyorsanız bizim gibi yaklaşık bir yarım saattir bekliyoruz herhalde. Hiçbir zaman otobüsler zamanında gelmiyor ama şükür bizim otobüsümüz geldi. Hemen biletimizi okutup Kolezyum'da görüşürüz. Kolezyum'a geldik. Şimdi Kolezyum'u çok güzel bir noktada görebileceğimiz bir yere geçeceğiz. Yukarıda Kolezyum'u daha iyi görebileceğiniz, hatta turistlerin bol bol fotoğraf çekindiği bir alana geldik. Şu aşağı taraftan yürüdük, dolaştık, bu taraftan geldik ama bu videoda birazcık da Roma'ya gelmeden önce bilmeniz gereken ve Roma'da asla yapmamanız gerekenlerden de bahsediyor olacağım. Tabii ki saat çok önemli. Aslında şu an saat 9. Çok da geç bir saat değil ama her yer inanılmaz kalabalık. Aşağıda metro var. Şuradaki Kolezyum'un girişinde görüyorsunuz yine ne kadar kalabalık. İleride de bilet sıralarını görebiliyorsunuz. Online alıp çıktığıyla gelmek ve Kolezyum'a o şekilde girmek en mantıklısı. İtalya deyince, Roma deyince akla ilk gelen yerlerden bir tanesi Kolezyum. Zamanında 50.000 kişiyi ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip stadyumdu. İçeride gladyatörler savaşıyorlardı. Aslında böyle şu an çok turistik ve çok güzel ama zamanında burada çok büyük trajediler yaşanmış diyebiliriz. Gladyatörler içeride birbirleriyle ölümüne savaşıyorlardı. Kim bilir kaç gladyatör burada hayatını kaybetti. 50.000 kişiyi ağırlayabilecek bir kapasitesi bulunan stadyumdu. 36 farklı kapıdan salınan vahşi hayvanlarla da mücadele ediyordu gladyatörler. Yani burada zamanında çok kan akmıştı. Roma İmparatorluğu'nun kalbiydi Roma. 400 yıl boyunca dünyayı yöneten şehirdi burası. Dolandırma tekniği bu. Burada. İşte yapmamanız gereken. Takıyorlar, sonra para istiyorlar. Kolezyum'dan sonraki durağımızda Roman Forumu. Burası zamanında bataklıkmış ve aralarda bir böyle bir kanalizasyon sistemi gibi bir şey yapmışlar. Daha sonra burayı böyle koruma altına almışlar. Roma'nın her yeri tarihi zaten ama burası da gerçekten bayağı güzel ya. Özellikle tarihe ilgiliyseniz, böyle sanatsal aktiviteleri merak ediyorsanız burada böyle günlük turlar var. 50 dolara da var, 30 dolara da var, 40 dolara da var. Tam fiyatları bilmiyorum açıkçası. Normalde buraya gelmeden önce çalışmak lazım da. Ben çalıştım bayağı bir konuya ama yine de bilmiyorum. Tarihi konularda biraz karıştırabiliyorum bazen. O yüzden çok detaya girmiyorum anlatırken. Avrupa'da her yerde şöyle bir kilit görebilirsiniz. Nedense böyle her yerde bir dilek kilidi yapılıyor. Buraya da yapmışlar. Bak bu tarih falan yazmışlar. 2017. Vay be, 2017'den beri buradaymış. Paris'te öyle bir köprü vardı ama sonra şey yaptılar. Köprüye ağırlık mı veriyordu? Bir şey oluyor diye bütün o hepsinin kilitlerini söktüler. Bu arada yine forumun içerisine bilet alarak girebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Kolezyum için alınan biletlerden bir tanesi burayı da kapsıyor. İkisine de girip ziyaret edebiliyorsunuz. Şu andaki kurla beraber euro biraz yüksek olduğu için bütçemizi olabildiğince iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden de hem Kolezyum'a hem de foruma bilet almadık ama alırsanız online alıp çıktısıyla girmeniz daha mantıklı çünkü kapıda çok büyük sıralar oluyor. En azından şehirde yürürken de böyle forumu da görebiliyorsunuz. Ben ilk İtalya seyahatlerimde de ilk Avrupa seyahatlerimde kur böyle değildi ve bütün müzelere vesaire bilet alıp giriyordum ama bu seferlik böyle oldu. En azından uzaktan da görmüş olduk. Bize diyecekler şimdi niye bilet alıp girmediniz? Ama dışarıdan zaten hepsi uzunca görünebiliyor ya böyle. Ya evet, güzel, çok güzel. İçeri de girmek lazım ama dediğimiz gibi kurdan dolayı bütçeyi olabildiğince mantıklı kullanmak lazım. Bilmiyorum, bence buradan görünüyor, tatlı görünüyor. O yüzden de özellikle giresim de gelmedi. Peki. Dışarıdan yürürken de
büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Haydi devam edelim. Bu arada yine Roma'da dedik ya çoğu yere yürüyerek gidebiliyorsunuz diye. O yüzden böyle spor ayakkabıları falan tercih ederseniz çok daha rahat olur. Bak mesela normalde abla sandalet giymiş. Hatta böyle parmak arası terlik falan olunca mini eteklerde, üstü açıklarda falan Pantheon'a giremiyorsunuz. Bazı kiliselere giremiyorsunuz. Hem tabii ki dini olarak hassasiyet göstermek gerekiyor. Hem de zaten açık kurallar var. Kıyafet kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradan yürüyorsun. Tabii güneşten benim kamera pek iyi göstermeyecek ama bu yolun sonu hemen Kolezyum. Karşıda da bir olay var ama çözemedik ne. Bu arada dikkat ettiniz mi? Erkekler falan genellikle hep takım elbise falan giyiyorlar burada. Burası da işte Venedik Meydanı. Pantheon'a doğru gidiyoruz ama benim böyle sosyal medyada çok fazla gördüğüm bir tane kilise vardı. İçi çok güzelmiş. Şu soldaki galiba. İsmini alta yazarım. Telaffuzları çok zor geliyor bana. Uzun uzun olduğu için söyleyemiyorum. Şimdi şuradan hemen kiliseye geçelim. Şimdi kiliseye geldik. Aslında herkesin burada sıra beklediği yer neresi? Bak şu an sıra beklediği yer şu ayna. Aynadan yukarıdaki tüm dekorasyonu görebiliyorsunuz. O yüzden şurada gördüğünüz sıra şu aynada video çekmek için. Yukarıda görülen siyah kubbe ise tamamen bir çizim. Hemen kiliseden çıktıktan böyle 2 dakika sonra falan da Pantheon'a ulaşıyorsunuz. Bak buradaki magnetler de 1 euroymuş. Diğer tarafta hep 3 euroya satıyorlardı. Ve işte karşımızda 2000 yıllık Pantheon. Buraya kuş bakışı görüntüsünü de ekleyeceğim. Yukarıdan bakıldığında tepesi bir gözü andırıyor. Betondan yapılmış. Şimdi içeriye gireceğiz. Tepesi hiçbir destek almadan yapılmış. Betondan yapılmış. Ve o yukarıdaki boşlukta aslında dengede durmasını sağlıyormuş. Bakın böyle kadınlar üstlerine şal atıyorlar. Çünkü içeriye girmeden Pardon. Siz de mi önemli. Türksünüz? Çarptık ama şimdi şuradan bir akım geçmesin. Akımı gibi olmadı. Aynen. Burası çıkış galiba, diğer taraf giriş. Dediğim gibi kıyafet kuralları var. Çok mini şortla giremiyorsunuz. Üzerinizde şal alın diyorlar ama ben zaten uzun kollu giydim. Şu kısımlarınızın da çok açık olmaması gerekiyor. Şal almayanlar için de hemen abiler burada şal satıyorlar. İtalya'da yapmamanız gereken bir hatayı size bizzat yaparak göstermiş bulunuyorum. Bu ucu bucağı görünmeyen sıra Pantheon'un giriş sırası. Tam da öyle sıcağı. Ve bu sıra bir saatte falan gelir mi diye düşünüyorum. Çünkü içeriye de belli bir süreyle alıyorlar. Yapacak bir şey yok. Sabah 9'da açılıyormuş zaten. Muhtemelen. Ve şu an biz 2 saniyede beklerken sıra böyle gitti. Tamamen neredeyse dönecek vaziyette. Biz sabah erken saatte gelip bence ziyaret edelim. Hem de güneş bu kadar tepede olmamış olur. Bu ziyaretimizi artık yarına bırakıyorum o yüzden. Hemen Pantheon ilerisinde burada çok eski bir tane kafe var. Buranın hem cornettoları çok güzelmiş hem de kahvesi çok güzelmiş. Bayağı popüler bir yer ama saatimiz ne yazık ki 12'ye yaklaştı. Normalde 12'den sonra cappuccino sipariş ettiğinizde sizinle dalgada geçebiliyorlarmış, gülüyorlarmış aslında. Çünkü cappuccino'yu sadece sabah kahvaltı niyetine içiyorlar. Latte söyleyebiliriz. Şimdi bir siparişimizi verelim. Bir de başka neler var? Onlara bakalım.
Cannoli mandorla. Neyse artık. Tiramisulu bile kahve varmış bak. İtalyanlar genelde buralara bar diyorlar. Bar denilen yerlerde kahvaltısını yapıyorlar. Hemen ayakta yiyip aperatif yiyip gidiyorlar. Ama biz turistler genellikle böyle tabii ki oturmayı tercih ediyoruz. Ayakta olana el banco deniyordu galiba. İçerideki bar kısmında olsaydık çok daha az bir fiyat ödeyecektik ama gerçekten ben çok yoruldum. O yüzden burada oturacağız. Oturduğunuz zaman da El Tavolo deniliyormuş galiba. Dediğim gibi ikisi arasında fiyat farkı bulunuyor. Burası da 1937'den beri faaliyetteymiş. Aynen. Ayakta yeseydik ucuza kapatacaktık ama ben dayanamadım yani şu an. Madame, madame, I'm sorry, madame, but this is for takeaway, not for table. If you want a table, it's a 7 euro more. How much euro more for table? Hey, this price for table. Okay. And which one is special? Which one? Ma for hot or for cold drink? For cold. Granita con panna, Romeo and Juliet, mousse con panna, ice latte, ice mocha, ice tea o shakerato. I want to order this. Granita. Okay. Bir tane şey söyle. Kruvasan. Ha, un cornetto. E come? Plain o Plain. Only uno? Two. Due. Okay. Thank you. Grazie. Grazie. Çok güzel konuşuyorlar. Harika güzel konuşuyorlar. Aynen. Aslında herkes kendi hangi videoyu konuşayım karıştırdı. Your Thank you. ticket is for standing, not for table. If you want a table, it's 5 euro more. 5 euro fazla. Standing. Yine Roma'da yapılmayacak şeylerden bir tanesi boş boşuna 1 euroya 1,5 euroya su almayı, çünkü şehirde tam tamına 2500 tane böyle çeşme bulunuyor. Hem lezzetli hem de buz gibi. 1 euro. Bedava. Usulünü de zaten çoğu kez göstermişlerdir ama ben de şöyle ucundan göstereyim. Tuttuğunuz zaman tepeden fışkırıyor. Serinledik. Bir de kesinlikle öğle sıcağında gezmeyin. İtalya her mevsim aslında turist ağırlayabilecek hava koşullarına sahip. Kışın bile havası çok güzel, çok tatlı. Ama özellikle yaz aylarında bu sıcaklık çok daha yükseliyor tabii. O yüzden de öğle sıcağını genellikle dinlenerek geçirip daha sonra öğleden sonra çıkarsanız çok daha iyi olur. Bu arada yani Roma'nın özellikle en çok ziyaret edilen zamanlarından bir tanesindeyiz. Yani yaz ayları. Şu magnetler de genellikle her yerde 3 euro ya. Sokaklar çok güzel değil mi? Restoranlar vesaire. Ama genellikle İtalyanların dediği bir şey var. Eğer sizi burada çalışanlar İngilizce çağırıyorsa orası tam bir İtalyan lezzeti tadabileceğiniz bir yer değildir. Menü de eğer İngilizce ise oradan uzak durun diyorlar. Bu da işte İtalyan lezzet, gerçek İtalyan lezzetleri tatmanın bir püf noktasıymış. Taksiyi görmüşken burada da taksi böyle el edip durduramıyorsunuz. Taksilerin ya numaraları var ya uygulamalar üzerinden çağırabiliyormuşsunuz. Ya da böyle durakları oluyor taksilerin, oradan. Özellikle böyle el edip taksileri durdurmaya çalışmayın diye uyarmışlar. Hediyelik eşya almak istiyorsanız da burada birçok seçenek bulunuyor. Genellikle magnetlerde 1 euro falan. Böyle sokaklarda da adım başı gösteriler var. Bu da her Avrupa'da olan bir şey herhalde. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki eğer bir sokak sanatçısını çekiyorsanız para bırakmak zorundasınız burada. Yani isterler yani. Aynı zamanda gördüğünüz gibi sokaklar çok kalabalık. O yüzden şöyle çantanıza dikkat ederseniz daha güvenli olmuş olur açıkçası. Çünkü sonuçta çok kalabalık olduğu için ister istemez böyle ufak hırsızlıklar, kavgaçlar olabilir. Allah, şimdi telife girdik. Gördüğünüz gibi her yer çok kalabalık. O yüzden ne olur ne olmaz
çantalara, telefonlara dikkat etmekte fayda var. Nerede kalabalık? Orada bir risk var demektir. Rehavete kapılıp böyle çantanızı falan kollamazsanız Allah korusun başınıza bir sıkıntı gelmesin. İşte gördüğünüz gibi Trevi Çeşmesi'ne geldik. Öğle saati gezdiğimiz zaman burası böyle bu kadar kalabalık oluyor. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video yine bu Aşk Çeşmesi'nin önünden ama bu kez kimse olmadan başlayacak. Umarım İnşallah size faydalı bilgiler vermeye çalışmışımdır. Zaten bunları da ayrıca bir not olarak da videonun altına ekliyor olacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.